Herkese merhabalar. Kolay, pratik, çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Şöyle incecik ve bol sebzeli güzel bir tarif olacak. Ve hemen tarife geçiyorum. Şöyle 2 adet yumurtayı kabıma alıyorum ve iyice çırpıyorum. Yumurta iyice çırpıldıktan sonra hemen üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı su ekliyorum. Yarım paket maya ekliyorum, yaklaşık 20 gram. Yaş maya ekledim. Siz dilerseniz kuru maya ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. İyice çırpıyorum maya eriyene kadar. Maya eridikten sonra un ilavesi yapıyorum. Aynı bardak ölçüsüyle un ilavesi yapıyorum. 2 su bardağı ekledikten sonra biraz çırpıyorum. Kıvamına bakıp yarım su bardağı daha un ilavesi yapıyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuzu unla karıştırırsanız mayalanma işlemi daha çabuk olur. Şöyle iyice çırptım ve yarım su bardağı daha, toplamda 2,5 su bardağı un eklemiş oldum. Krep hamuru kıvamında olacak. Çok koyu da değil, çok cıvık da değil. Akışkan krep hamuru gibi olması gerekiyor. Topaklamalarına da dikkat edelim. Tekrar iyice çırpıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz olmalı. İyice pürüzsüz hale geldikten sonra artık üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Şöyle kapak koydum ve üzerine sofra bezi geçirerek mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada hamurumuz mayalanırken biz de sebzelerini hazırlayalım. 2 adet küçük kabak, yarım demet yeşil soğan, 1 adet köy biberi, dereotu, maydanoz, 1 adet domates ve 1 adet kırmızı dolmalık biber kullanıyorum. Kabakları doğramakla başlıyoruz. Önce kabağı 3 yaprak şeklinde kestikten sonra küçük küçük üst üste koyuyorum ve bu görüntüde gördüğünüz gibi incecik doğruyorum. Çok ince olmalı ki e, hamurumuzun içinde daha çabuk pişmesi için, çiğ kalmaması için. Görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyorum. Hemen ikincisini de doğruyorum. Diğer malzemelerin doğramalarını göstermeyeceğim, videoyu çok uzatmamak adına. Kabağı doğradıktan sonra biraz tuz ekleyip bekleteceğiz ki onun suyunu sıkalım diye. Şöyle incecik doğradıktan sonra isterseniz rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani fark etmiyor. Bu şekilde de kalabilir. Rendeleyebilirsiniz. Küp küp de doğrayabilirsiniz. Böyle bir çay kaşığı kadar tuz ekledikten sonra biraz karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Diğer malzemelerimi doğrayana kadar. Hepsini minik minik doğradım. Çok büyük gözükmemesi için ve içinde çabuk pişmesi için. Sebzelerimi doğrarken kabaklar da suyunu salmış. Hemen kabaklarını suyunu sıkıyorum. Kabakların suyunu sıkmamızın sebebi, kabak çok sulanan bir sebze olduğu için hamurumuzun içinde hamuru fazla sulandırmaması içindir. Çünkü pişme anında bekliyor ve bekledikçe kabaklar sulanacak ve hamur cıvıklaşır. O yüzden hoş bir görüntü olmaz ve sorun çıkabilir. O yüzden mutlaka kabakların suyunu bu şekilde sıkıyoruz ve bu arada hamurumuz da güzelce mayalanmış. Bir kere karıştırıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı çörek otu ekliyorum. Çörek otu çok yakışıyor ve çok sağlıklı. Kahvaltılarda, salatalarda mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Doktorların söylemini söylüyorum arkadaşlar. Sağlıklı olduğu için genelde böyle kullanılabilecek yemeklerde kullanıyorum. Kabakları da ekledim. Diğer sebzelerimi de ekliyorum. Çok güzel oldu. Rengi de çok güzel oldu. Çörek otu da mis gibi koktu. Çok fazla ezmeden karıştırıyoruz.
Hem kolay hem pratik hem çok lezzetli ve çok da sağlıklı. İsterseniz bunun yerine kepek unu da kullanabilirsiniz. Beyaz un kullanmak istemiyorsanız kepek unu da kullanabilirsiniz veya farklı unlar da kullanabilirsiniz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra tavamı ocağa aldım. Yanıma biraz sıvı yağ aldım. Yağı fırça yardımıyla tavaya sürüyorum. Tava ısındıktan sonra hemen harcımızdan döküyoruz. Yeteri miktarda 2 kepçe kullandım. Her bir tava için 2 kepçe döktüm. Kepçem büyük kepçelerden. 2 kepçe döktükten sonra böyle düzeltiyorum. Çok fazla sebze olduğu için çok akmıyor. Kepçe yardımıyla düzeltiyoruz. Ve bir tarafı pişince hemen diğer tarafa çeviriyorum. Arada böyle çeviriyorum ve arada sallıyorum. Sallayarak pişirip tabağıma aktarıyorum. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Tavayı fırçayla yardımıyla yağlıyorum ve harçtan döküyorum. Düzelmeyen yerleri kepçe yardımıyla düzeltiyorum. Çok kalın dökmeyen, yani 3-4 kepçe çok kalın olur ve içindeki sebzeler çok pişmez ve çok yağ da sevmiyorsanız çok yağ da dökmeyin. Benim gibi sadece fırça yardımıyla biraz sürün, kenarlara sürün, yeterli. İsterseniz tabii fazla yağ sürebilirsiniz. O zaman çok yağlı olur, hoş olmaz. Benim yaptığım çok lezzetli ve çok güzel oldu. Asla yağ çekmedi. Ne kadar çok yağ koyarsanız o kadar çok yağ çekecektir. Yani tercih sizin arkadaşlar. Dilediğiniz kadar yağ sürebilirsiniz. Ben sadece böyle fırça yardımıyla kenarlarına sürüyorum. Altı üstü hafif fırça yardımıyla yağlıyorum. Yeterli geliyor. Pişen tarafları da çeviriyorum. İster spatula ile çevirin, ister benim gibi tavayla zıplatarak çevirebilirsiniz. Böyle arada bir spatula yardımıyla da her tarafı eşit pişmesi için çeviriyorum. Veya tavayı sallayarak da çeviriyorum. Çok kısık ateş değil, çok harlı ateşte değil. Her zamanki gibi orta harlı ateşte pişiriyorum. Yani bu ocakları kullanırsanız iki ayarda kullanabilirsiniz, iki ayarda yakabilirsiniz. Burada daha e, aydınlık olduğu için masa başında çekiyorum videoyu. Ocak başında orta harlı ateşte pişirin. Hemen son bir tane daha gösteriyorum ve artık bitiriyorum. Şöyle yağ kenardan sürüyorum ve e, sallanınca yağ her tarafına bulaşmış oluyor. Şöyle hafif tavayı sallaya sallaya pişiriyorum. Hepsini bu şekilde pişirdim. Çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. Bu sebzeli krepler şahane oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İstediğiniz ve dilediğiniz sebzeyle yapabilirsiniz. Dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Rengi de çok güzel, kendi de çok güzel, lezzetli oldu. İncecik yaptım, çok kalın yapmadım. Çok kalın olursa çok yağ çeker. Ne kadar yağ koyarsanız o kadar yağ alır. Kahvaltılarda şahane oluyor. 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir tarif. Sadece mayalama işlemi biraz bekletiyorsunuz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız, kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.